Şimdi bu bizim kuluçka makinamız. Üzümlerin, cevizin altına gelen yerlerde hastalıklar yok ya da çok az. Abi böyle Karadeniz hep yokuş çıkmak zorunda mıyız ya? İçeride hazine var abi, kuyumcu var içeride. O şekilde yaparak Türkiye'nin çeşitli illerini dolaştın. Evet. Ege'de yaşadın mı? Bana da hep diyordunuz ya Murat sen bir de bir Karadeniz'de gel bakalım falan diye. Evet, şu an Karadeniz'deki ilk videomdayım. Video böyle başladıysa, böyle bir serlevha olacak bir cümleyle başladıysa acaba videonun sonunu nasıl getireceğiz? Ege ve Akdeniz bölgesindeki çekimlerimde hep alışmıştık işte her taraf narenci, ne kadar güzel limonlar, mandalinler falan diyordum ya. Bana da hep diyordunuz ya Murat sen bir de bir Karadeniz'de gel bakalım falan diye. Evet, şu an Karadeniz'deki ilk videomdayım, ilk çekimdeyim. Burası neresi? Ordu'nun Perşembe ilçesi arkadaşlar. Müthiş bir permakültür çiftliğine geldim. Permakültür artık belki bıkmış da olabilirsiniz ama biraz böyle derinliklerine inebileceğimiz bir kişiyi buldum diyebilirim yani. Ufuk abiyle şimdi sizi tanıştıracağım biraz sonra. Şu arkamda gördüğünüz, böyle çok bağırıyorum ama alışmışım burası çok sesten ama baksana çok sessiz bir yer. Ve buraya gelene kadar şu an görüntülerde gördüğünüz yollardan yaklaşık bir 15 dakika falan gelerek böyle geldik buralara. Arkamda gördüğünüz yerde onun evi, babadan kalma yeri. Devam ettiriyor böyle, çok güzel işler yapıyor. Her şeyden en az 3 kere yararlanmak istiyoruz. Bir sene önce niyetlenmişsin, bugüne nasip. Evet ve ilk çekimim benim Ordu'ya, askerlik yaptığım yere nasip oldu ya. Vallahi süper. Evet, başlıyoruz. Ben Ufuk Keleş, emekli mühendisim. 4-5 yıldır bu bölgede yaşıyoruz. Permakültür ilkelerine uygun bir yaşam tarzı oluşturduk. Ego değil, ekoyu hedef alıp bu doğanın bir parçası olarak biz de doğanın içerisinde yaşıyoruz. Ne güzel bir şey söyledin abi. Ego yeri değil, eko yeri. Ben Çok merkezi. güzel. Her şey Bravo. bana göre organize olmuş. Güzel. Hayır, biz buraya, bu coğrafyaya geldik, oturduk. Burada çakalı da var, tilkisi de var, yılanı da var, doğanı da var. Bize yetiştirdiğimiz hayvanları da var. Börtüsü, böceği, solucanı da var. Bunların hiçbirisine zarar vermeden biz de onlarla beraber hayatımıza devam ediyoruz. Evet, video böyle başladıysa, böyle bir serlevha olacak bir cümleyle başladıysa acaba videonun sonunu nasıl getireceğiz? Bak Muratcığım, bunlar bizim kendi tohumlarımdan ürettiğim domateslerim. Şimdi bu kadar domatesi ne yapacağız? Pazara götürüp satmıyorum. Gelen olursa buradan onlara istedikleri kadar veriyoruz. Ama yine de bir dünya domates artıyor. Onları ne yapacağımızı düşünürken hadi dedik bir ketçap yapalım. Kendi ketçabımızı üretelim diye aklıma ne gelirse kattım içine. Baharatlarını, yağını, farklı otları kaynattık. Bir şeye benzemiyor. Biberiye dahi kattım içine. Kıvam almaya başladıkça da benim yüzümde güller açıyor. Allah'ım dedim, kendi kendime yeni bir şey keşfettim. Vatandaş zaten yıllar önce yapmış onu. Ama işte insan kendi yapınca farklı bir havaya giriyor. Çok güzel bir ketçap oldu. İşte gelen giden misafirlerimize, çocuklarımıza tattırıyoruz. Bu çiftlikte biz ne yapıyoruz? Evet. Bu çiftlikte bir, yaşıyoruz. İki, bizden başka canlıların da yaşamasını, burayı evi olarak görmesini istedik. Bunlardan bir tanesi hayvan varlığında hindi ve kaz. Kendi hindilerimizden yavru alıyoruz, sayıyı çoğaltıyoruz. Talep gördüğü ölçüde yavru ya da büyük anaç satışı yapıyoruz. Yılbaşında elimizdeki kadro fazlasını emekliye sevk ediyoruz. Tekrar limit kadroya indiğimizde bu döngü tekrar devam ediyor. Orman ürünleri sektöründe üst düzey yönetici. O şekilde yaparak Türkiye'nin çeşitli illerini dolaştın. Evet. Ege'de yaşadın mı? Yaşadım. Ailemden dolayı Maraş, Erzurum, Lüleburgaz, Kıbrıs, sonra ben başladım bu sefer. Trabzon, üniversite, Erzurum, Düzce, Ordu, Adana, Antalya, Muğla, Ukrayna emekli oldum. Buraya geldim. Buradasın abi. Küresel iklim değişiminden dolayı artık bu yükseltilerde fındık çok ekonomik değil. Dolayısıyla biz ürün değiştirdik. Bu içinde bulunduğumuz arazi geçmişin fındık arazisi. Fındığın tek bir ürün değil, pek çok faaliyeti bir potada eritelim dedik. Bunlardan bir tanesi hayvandı, birisi sera, bir başka ürün kokulu üzüm. Bu arazide tek ürün fındıktan 3-4 gelir getirebilecek faaliyete evrilmiş olduk. Üzüm sadece satayım zamanı geldiğinde pazara
para çıkartayım. Ondan sonra tekrar devam edeyim işimi mantığında bir şey mi? Yoksa derinliği var mı? Yapımız yani işimiz gereği 35 yıl sanayi ve fabrikalarla çalıştık. Bu da bizi bir şeyin çiftçiliğinden ziyade onun sanayi ürününe dönüştürülmesi konusunda kafamız daha kolay çalışıyor. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak çiftçilik yapmaktan ziyade yöremizde doğal olarak yetişen ya da ekonomik bahçeleri oluşmuş olan fındık, kivi ya da şimdi üzümde çalışıyoruz. Bu üzümü meyve olmaktan ziyade bunun ikinci ürünü, üçüncü ürününü hayal ederek yola çıktık. Evet. Kivona çiftliği ismi nereden geliyor abi? Vona bu yörenin eski adı. Kivi'den de Kivi'yi aldık ve Birleştirdin. bu ismi tescil ettik. Marka tescilini aldık 10 yıl boyunca. Kivona Permakültür bizim kontrolümüzde. Çok güzel. Kivona permakültür çiftliği. Abi çok kısa bir şekilde permakültür deyip duruyoruz videolarda. Aşılamaya çalışıyorum. Kendimce bir şeyler vermeye çalışıyorum ve bu işi yapanları göstermeye çalışıyorum. Bu işin ustalarını. Böyle bir iki cümleyle kısa permakültür ne demek? Doğayla uyumlu tasarım. Bu üzümün hayvanın bir arada bulunduğu bir tasarım yapmanız lazım. Keçi ya da inek koyarsanız üzümünüzü yer. Evet. Dolayısıyla onu yemeyecek bir hayvanı seçiyorsunuz. Ne demek istediğimi gösteriyor. Değil mi? Evet. Şu anda büyümeye çalışan otu daha kafa kaldırmışken bu hayvan kendini doyurmak için yiyor. Ama yerken bana lazım olan bir faaliyeti yapıyor. Evet. Dışkılarken bana lazım olan bir ürünü veriyor. Sayısı çoğalıyor, kilosu artıyor. Bana yumurta veriyor, et veriyor, yavru veriyor. Ama aynı zamanda da kendini bu arazide doyuruyor. Bunu yaparken de benden bir şey istemeden bunu yapıyor. Onun seninle işi yok, senin onunla işin yok. O yaptığı senin işine yarıyor. Dolayısıyla buradaki tasarım bu. Abi buraya Amasya üzerinden Tokat, Reşadiye tarafından geldim. Yani İç Anadolu'dan Karadeniz'e geçtim. Evet. Oradan Perşembe'ye bağlandım. Benim arabanın kliması açıktı. Manzarayı beğendim ve durup resim çekmek istedim, video çekmek istedim. Arabadan indiğimde abi ben böyleyim böyle üşüdüm. Dedim bu ne ya? Hemen iklim değişti yani. Bir anda İç Anadolu'dan Karadeniz iklimine geçti. Ne kadar güzel coğrafyamız var. Rusya'dan, Belarus'tan misafirlerim geldi buraya. Adamlar hiçbir şey değil. Şu derinliği görmek istiyorlar. Bu adamların yaşadığı mıntıka 100 kilometrede kod farkı 3 metre. Bunun çeşidi ne abi? Bu Isabella, kokulu üzüm. Neden bunu Ağırlıklı seçtin? olarak Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişen bir üzüm türü. Yani biz burada Bozcaada'nın ya da Denizli'nin, Çalın ya da Kapadokya'da çok iyi verimli bir üzümü yetiştirmek istemiyoruz. Bu coğrafyada zaten yetişen, buranın iklimine, toprak yapısına, su yapısına, su rejimine uyumlu bir tür. Bunun ekonomik bahçesini, ticari bahçesini oluşturmak istedik. Çekirdeği ne kadar böyle değerlendiriliyor mu abi? Yağma falan böyle bir şeyler duymuştum ama. Evet, bunun çekirdeği, posası, meyvenin kendisi, meyvenin suyu, dalı, gövdesi, bunların hepsini değerlendirmekle ilgili ne yapabiliriz sorguluyoruz. Sonuçta permakültür çiftliğinin temel amaçlarından bir tanesi kendi kaynaklarıyla kendine yetebilir bir hale gelmek. Burayı da değerlendirmişsin abi. Yani burada hiçbir yer boş bırakmamışsın. Ben abi oralarda çekim yaptığımda bizim o bölgelerde mesela Karadenizli bazı abileri, bazı aileleri çekiyorum, tamam mı? Abi hiç boş yer bırakmıyorlar. Sen neredesin diyorum, kesin ya Giresunlu çıkıyor ya Ordulu çıkıyor. Abi bir Karadenizli bir bahçede hiç boş yer bırakmaz mı ya? Şimdi Her yeri eker. buradaki teras akıyordu. Yani Evet. hayvan hareketleri, yağmur, yağıştan dolayı. Ben sadece önüne set koydum. Bu kadar. Burayı yer çekimi, hayvanlar, yağmur doldurdu. İkinci seti koydum. Orası dolunca onu da doldurdu. Üçüncü seti yaptı. Onu da doldurdu. Şimdi dördüncü seti yapacağım. Onu da dolduracak. En az enerjiyle en iyi fayda. Akıp gidecek olan bir toprak bir ürüne dönüştü. Niye bu kadar akıllı bu Karadenizliler yani? Yaptığı merdivenlere bak Allah aşkına ya. Evet, bir üst terasa çıktık. En verimli araziler teraslı araziler diyebilir miyiz abi? En verimli arazi teraslı arazi değil ama işletmesi en kolay olan arazi Evet, teraslı belki arazi. öyle demek istemiş olabilirim. Teraslı arazi yaparken birisi bana öyle bir şey söyle ki bir iki tane nelere dikkat etmesi lazım? Dikkat Evet, edersen eğim buradan aşağıya geliyor. evet aşağı doğru. Hı hı. Orada eğim da- tersine doğru. Öbürküsünde bunun tersi durumda. Amaç yağmur suyunu olabildiğince bahçede tutabilmek. Yolu uzatmak. Evet. Toprağın yağmuru alabileceği zaman yaratmak. Çünkü istatistiksel olarak
Bugün oraya düşen yağmur hala aynı milimetrede ama eskiden 2 haftada yağan yağmur şimdi 2 saatte yağıyor. Susuzluğa doğru gittiğimiz için bu da bir tasarım, bir Toprağın önlem su tasarımı. emmeye zamanı olmuyor. 2 saatte yağan yağmur toprağı ıslatamadan akıp gidiyor. Kazların Annem. Oralara küvetini gitmeyin, oralara sürekli gitmeyin. yer değiştirerek taşan suyu işte onu değiştirirken ki yararlanılan bölgeyi sürekli yeniliyoruz. Hem sulamayı yapıyorsun hem hayvanlar suyun yanında küvet neredeyse dışkılamaları da oraya daha çok oluyor. Su sıçramaları o bölgenin nemlenmesi de daha fazla oluyor. Bunun sayesinde bahçenin değişik bölgeleri düzenli olarak hem gübreleniyor hem sulanmış oluyor. Göz ve baş seviyesinde demir var. Biz artık vura vura nerede olduğunu öğrendik Biz de. öğrendik ama gelen arkadaşların çocukları var işte. Ortaokula, ilkokula giden çocuklar. Şimdi onlar oynarken tabii çocuk oyun şeyinde onu göremiyor. Biz de dedik eski kullanmadığımız eşya parçalarından böyle ufak tefek korumalar. Hani yeni çocuğun olur da prize elini sokmasın diye önlem alırsın ya. Artık biz de konuklarımızın hareketlerinden nerelere dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ona göre kendimizce önlemler almaya çalışıyoruz. Yan tarafında orman abi. Evet. İçeride hazine var abi. Kuyumcu var içeride. Tilki, çakal vesaire falan. Bunun içinde 2 tane kangal köpeği var. Burası senin kaç dönüm arazi abi? Bu parça 6,5 dönüm. 6,5 dönüm. Şimdi çekimler için buralara geldiğimizde soruların şekli de değişiyor. Niye satın almamış? Atadan kalmış, babadan kalmış. Yani çoğunlukla böyle. Yani birisi gelip de çok nadir Karadeniz'den dışarıdan gelip de şu dönemlerde yer alması değil mi? Yani Evet. nadir görülür yani. Bu ne ağacı abi böyle? Bu akasya ağacı. Bizim hani o binlerce lira ödeyip de tik mobilya diye Evet. aldığımız mobilyanın muadili. Aşınma, böcek ve mantarlara karşı dayanıklılık, mukavemet, sertlikte tik ağacı, ireko ağacıyla eşdeğer yerli bir ağaç türü. O zaman abi bu Karabük'teki yani çanta evler diyelim, Safranbolu'daki evler veya sizin buradaki serendiler falan onlar mesela neden yapılıyor? Sizin Onlar buradaki- geleneksel olarak kestane ağacından yapılır. İşlemesi daha kolay olduğu için akasya ona göre sert gelir. Zaten kestane bölgede olduğu için. Evet, kestane de bölgemizde olduğu için. Akasya tarihi ne kadardır abi? Kaç yıllıktır Akasya? Akasya'nın ağırlıklı olarak Türkiye'ye gelişi 200 yıllık. 200 yıllık kadar önce Kıbrıs İngiliz kontrolündeyken Kıbrıs'ın erozyonla mücadelesi için Kıbrıs'a getirilmiş bir tür. Oradan Türkiye'ye geçiyor. Çok istilacı bir ağaç. Köklerin ulaştığı her yerden yeni sürgünler vererek şu anda bu geçmişin fındık bahçesi akasya ormanı oldu. Kimse buraya akasyayı dikmedi. Buyur abi. Buyur sen ye. Ben çok mu yedim diyorsun? Biz kazanına düştük. Öyle mi? Herkes yesin. Şu an mola verelim. Kameraman da yesin. Kamera arkasında bir dünya insan var şu anda. Onlar da yesin. Abi böyle Karadeniz hep yokuş çıkmak zorunda mıyız ya? Her taraf. Fındıktan dolayı değil mi? Her taraf böyle yokuş abi ya. Şimdi burada hep çeşitli ağaçlar falan da görüyorum. Burada ceviz var. Bizim oralardan Bu, farklı olarak. Literatürdeki ismi kara yemiş. Literatürdeki ormancılık literatüründeki bir orman ağacıdır. Fakat bunun kültürü yapılıyor. Yöresel ismi tahlan ya da taflan. İkisi Taflan. de yörede Taflan. kullanılır. Değil mi? Tahlan ya da taflan. Bu herdem yeşil bir ağaç. Yani manolyalar gibi kışın yaprağını dökmeyen kalın yapraklı bir ağaç türü. Yöremizde ağırlıklı olarak bu rüzgar perdesi için yaprağını sürekli üzerinde tutuyor olması artık gevşek yani rüzgarı bariyer duvar gibi geçirmemezlik değil. Hızını düşürerek geçirdiği için bir duvardan çok daha etkili bir şekilde rüzgarın hızını keser. Filiz ya da sürgünleri korumakta bir duvarın perdelemesinden çok daha iyi sonuç verir. Peki oradaki üzümlerle buradaki üzümler arasında fark var mı bunlar burada diye? Ceviz de var mesela burada. Yok, bir fark yok. Nedeni arka tarafında daha sonra bu 25 yıllık bir rüzgar perdesi ama yaklaşık 15 yıl önce arkadaki fındıklığın içerisinde akasya ormanı büyüdüğü için o şu anda bahçenin tamamını koruyor. Yani bunun bugün çok işlevi kalmadı. Anladım. Üzümlerin cevizin altına gelen yerlerde
hastalıklar yok ya da çok az. Öyle mi seninkinde abi? Evet, bizde de öyle. Yağmur sularıyla üzümlerin yıkandığı, cevizin altındaki yıkandığı yerlerde hastalık çok daha az. Ben bunu gözlüyorum. Abi bu kadar arazi şimdi görünce bizim oralarda böyle otların tanımını, faydasını bilen insanların sayısı çok fazladır ve yiyecek olarak, besin olarak çok fazla ot tüketilir. Orada yemekleri falan yapılır. Böyle limonlu falan böyle çok güzel olur. Var mı buralara hakim şu otun özelliği çok iyidir dediğin, faydası iyidir dediğin bir ot falan var mı buralarda? Şu anda üzerinde baktığımız sahada yabani olarak yetişen adi pelin otu. Pelin otu. Çok istila ettiği için geçtiğimiz günlerde tırpanladık. Kadim tıpta bunun ilaç olarak kullanımı var. Sakinleştirici olarak kullanılıyor. Çayını yapıyorlar. Tüm bu ülkenin bitkinin. ihtiyacı var abi. Ama bizim için şu anda bu bir sıkıntı. Yetiştirmek istediğimiz başka şeylerin çıkmasına izin vermiyor. Dolayısıyla biz de onunla mücadele etmek zorunda kaldık. Kedini çok mu seviyorsun abi? Bu benim kızım. Bahçelerde dolaşırken gelir kucağıma çıkar. Bu yorulmasın. Bir tane Antalya'da video çekmiştim abi. Gün boyunca çekimde 55 dönüm araziyi böyle arkamıza gezen ufak bir köpek vardı. Akşam geldi böyle bizim arkadaş da gitar çalıyor. Kendini böyle bıraktı gitti böyle abi. Yorulmuş. Korktu bu da. İyi abi güzel. Vallahi üzüm bağlarının içindesin. Abi bak şimdi burada iki farklılık ne abi? Üstteki verimli humuslu kısım. Alttaki de arazinin orijinal toprağı. Burası verim anlamında bitkiler açısından verimsiz. Şuradaki yaklaşık 20-25 santimlik kısım. Bütün bu gördüğün coğrafyadaki yeşilliğin hepsi şu üstteki 20-25 santimlik burada bu kadar kalınlıkta olan kısımda olacak. İşletmecilik anlamında bu arazileri terasladığımız zaman İster istemez burada yaklaşık 2000 yılda oluşmuş olan şu verimli kısmı da karıştırdık. Ellemek zorunda kaldık. Yani şu üst bölüm mü? Evet. 2000 yılda. Evet. Bunu nasıl anlatırsın? 2000 yılda oluşmuş derken nasıl abi yani? Burası tamamen çürüyebilen organik malzemelerin çürükleriyle ortaya çıkmış olan bir tabaka. Hep dillendiriliyor zaten. Organik madde, organik Evet. toprağın içinde. Suyu tutma kapasitesi yüksek. Bitki yetiştirmek için gerekli olan besin elementlerinin ihtiva eden kısım bu. Alttaki kısmı dikkat ediyorsan ot bile yok. Ama araziyi terasladığımız için bu üstteki verimli kısım her tarafa dağıldı. Bundan dolayı teraslamanın peşinden biz bu problemle karşılaşacağımızı bildiğimiz için fidan yuvalarına çuvallarla kompost çürüttüğümüz malzemeden, saf malzemeden koyduk. Fidanları onun üzerine yerleştirdik. Evet. Ve bunun da tabii sonuçlarını aldık. Fidanlar Bunlar, oradaki organik maddeyi kullanıyor. Ama çok yorulduğumuz için üst tarafta burayı teraslamadık deyip oraları normal dikim yaptık. Bunların boyları organik maddeleri yetersiz kaldığı için çünkü toprağımızın verimli kısmı çok sığ. Fark burada işte diyorsun. Evet. Organik maddenin olmasıyla olmaması arasındaki fark burada. Evet. Ben görüyorum bunu aşağıki yukarıki kısımlardan. Şimdi bu bizim kuluçka makinamız. Kuluçka makinesine neden ihtiyaç duyduk? Asıl önemli olan konu burada başlıyor. Şöyle içinde göstereyim ben size. Şöyle yumurtalarımızı koyuyoruz. Zamanı gelince çıkıyor bunlar. Yani bunu biz anneden de yapabilirdik. Ama ilk denemelerimizden sonra annelerden üretim almamaya karar verdik. Sebebini de şimdi size göstereceğim. Sözleşmiş gibi hepsi birden gurk olmaya karar veriyor. Yani 20 tane dişi varsa 20'si de gurk oluyor. Ve hepsine ayrı ayrı bölmeler, bu şekilde bölmeler yapmak zorundayız. Ama alanımız, elimizdeki imkanlar buna çok da elverişli değil. Birkaç tane yaptık. İlk denemelerimizde hindiler gurk olduğunda hem yumurtlamaya devam ediyor hem birbirlerinin solluklarına geliyorlar. Orada kendi yumurtasını bırakıyor, öbürkünün yumurtasını üzerine yatıyor. Bu sefer o yumurta soğumuş oluyor. Ve o dönemde de beslenmelerini tamamen ihmal ettiklerinden açlıktan ölme riskleri de var. Biz de bunun üzerine dedik ki biz makineye geçelim. Oradan yavrularımızı alalım. Ana kucağında birkaç gün beklettikten sonra anne gurkumuzu da şöyle şurada görebilirsek eğer
Bu şekilde kümesimize alıyoruz. Geceden altına işte evde kullandığım ya da yemekte kullandığım yumurta kırıklarından onu koyuyoruz. Yanına da birkaç tane yavru. Böylece kendisi çıkarmış gibi. Ama önce bir aptallaşıyor hayvan. Ben bunu ne zaman çıkarttım gibisinden bir bakışı var. Sonra kabulleniyor. Ha baktık kabullendi. Ne yapıyoruz? Diğer bütün yavruları da annenin altına veriyoruz. Ondan sonrası artık annenin insiyatine kalmış bir şekilde devam ediyoruz. Yani kurtluklarını yönetemedik. Ama annelikleri mükemmel. Dolayısıyla biz de yönetemediğimiz kısmı makineden çıkartıp kontrollü olarak annenin altına vererek bundan sonra öğretmeni, koruyucusu, bekçisi annenin kontrolünde devam ediyor, büyüyor. Evet, daha da mutlu oluyorlar. Yani şu anki bunların hallerine şöyle baktığımızda tabii biz öncekileri de bildiğimiz için bunların ne kadar mutlu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 10 gün civarına ulaştığında guruk olan annelerden bir tanesinin ile birleştirilecek ve ondan sonra bu sürüyü o anne yetiştirecek. Abi bu hindiler Burası hindilerin dinlenme kafesi. sayfiye alanı mı burası? Evet. Bu karayemiş ağacı onların akşamları toplanma bölgesi. Bugün ne yaptık? Bugün Ufuk abiye ne zarar verdik? Nelere yedik? Ne yaptık? Şu duygu nasıl bir duygu abi? Geçerken bir tane atıyorsun meyve. O işte hani böyle orman yapmaya çalışan adamların işte kafa yapısı bu. Her yerde bir şey olsun. Böyle büyük orman haline getireyim. Bu nedir biliyor musun? Deminki yaptığımız şey. Üreticiden tüketiciye direkt transfer. Üreticiden tüketiciye hop. Güzel. Şurası da senin magazin alanın mı abi? Evet. Yengeyle oturdun, konuştun, dinlendiğin. Evet, hesaplarımızı, Ne kadar planlarımızı kazandık? yaptığımız, Ne yaptın? Ne kadar kazandık? Ne kadar zarar ettik? ne kadar zarar ettiğimiz gibi bunu daha çok konuşuyoruz. Çiftçinin kar ettiği dönemler çok kısıtlıdır. İşte onların hayaliyle yıllarca uğraşır durur. Ama abi sonuçta boşuna da uğraşmıyorsun. Güzel şeylerle uğraşıyorsun. Yani bir akşamı yaptığında bakıyorsun ki hep artı hanesine bir şey yazdın. Hem fiziksel olarak hem mental olarak hem de Mental olarak, kazanç anlamında. gerçekten mental olarak geceleyin yatağa başımızı koyduğumuzda Evet. yorgun ama huzurluyuz. Benden dolayı bir solucanın dahi ölmediğini biliyorum. Sen burada bir tane kedi, bir tane tavuk, bir tane hindi dahi olsa aynı kafa yapısında olur muydun? Bu coğrafya geçen yüzyılda kimindi? Şu anda bulunduğumuz yer. Ben bilmiyorum. Arazinin bugün sahibi olarak Heh. kimi bilmiyorum. Dedenin dedesinin dedesi. Bilmiyorum. Belki de bizim ailede değildi. O da olabilir. 300 yıl önce de başka bir milletteydi, başka bir devletteydi. Peki buradaki tilki için buranın benim olmam, bana ait olması ya da çakal için ya da doğan için ya da bir ceylan için ne ifade ediyor? Hiçbir şey. O zaten orada yani. Akışta. Akışta. Yani biz geldik bu araziye, tabiri caizse çöktük. İnsan olarak. Yani o keleş olarak değil, insan olarak Evet. bu araziye geldik, çöktük. Kenarlarını çevirdik. Benim içerisine koyduğumun dışında hiçbir canlıyı yaşamaya izin vermedik. Benim diktiğimin dışında hiçbir canlının yaşamasına izin vermedik. Benim dediğim araziden çıkan suyu kimseye vermedik. Sonuçta ego yaptık. Ben merkezli bütün coğrafyayı düzenledik. Çakal çok aç kalırsa köpeklere rağmen giriyor benim hindimi alıyor. Ve aldı diye ben o çakalın peşine gitmiyorum. Çünkü o hayatını tehlikeye atıp o hindiyi alıyorsa mutlaka besleyeceği yavrusu vardır. Eldivenleri çıkarttık bilmem ne yaptık diye hani rahatladık, iş bitti mi? Yok, bitmedi. Ama bizim de gücümüz bittiği için şöyle bir ufak bir mola verelim. İşte kahvemizi içiyoruz, dinleniyoruz, havaya, sıcaklığa ya da soğuğa göre kendimizi ayarlıyoruz. Şu anda biraz sıcak fazla oldu. Biz de artık 60'ına merdiven dayamışız. Biraz vücudu dinlendirmek gerekiyor. Akşam oldu, sis gelmeye başladı. Evet ya demin yoktu. Artık hava sıcaklığı düştüğü için havadaki doymuş nisbine buluta dönüşmeye başladı. Ne kadar sessiz, böyle bir derin bir ortam olmuş. Film platosu gibi ya. Abi bir yere bir tane ağaç diktiğin zaman
Orada hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok ve sen oraya bir tane ağaç diksen bile orada hemen böyle bir ufak bir fauna oluşuyor abi. Hemen kuşlar Aynen. ziyarete geliyor. Hemen böyle Aynen. bir şeyler, arılar vesaire falan. Şuraya bak. Bir yaşam ortamı oluşturuyorsun. Evet. Gölgesi olan, yükseltisi olan, derinliği olan, işte bir kuş onun arasına giriyor. İşte avcı kuştan korunuyor. O oradaki böceği avlıyor. Onun altında gölgede yetişen otlar yetişmeye başlıyor. Onun içerisinde başka böcek türleri, kurbağa, oradaki nemden mantar oluşmaya başlıyor. Bize lazım olan mantarı gidip işte orada buluyorsun. O gün şuradaki güneşin altındaki yerde olmuyor işte. Orada, o ağacın altında. Hemen kendi habitatını, yaşam ortamını oluşturuyor. Şimdi şu gölgeliğimizi de açalım. İşte buradaki hava şartlarına göre her şeyi düşünmek zorundasın. Bunu sabitlediğin zaman fırtına bunu olduğu gibi alıp atıyor. Haydi yenisini al. Tabii nereye götürdüğünü bilemezsin. Artık Ayşe'nin bahçesine mi gitti, Fatma'nınkine mi gitti bilemiyoruz. Gelirken yolda o dikkatimi çekti. Yani çok araları açık. Biri orada, biri orada falan. Neden abi? Herkes Belirgin sebebi arazisinin düz kısmına ev yapıyor evini. Karşıdaki evi görüyor musunuz? Evet. Öbürküsü ta dağın tepesinde. Orada. Abi buralara nasıl hizmet gidiyor abi? Nasıl elektrik gidiyor? Nasıl? Ordu kırsal yolu en uzun olan il. Buraya 5 yıl önce yerleşmeye karar verdiğimizde yani boş duracak halimiz yok. Klasik emeklilik yapacak, kahveye gidip akşama kadar orada geçecek zaman karakterimiz yok. Bir süre sonra işte burada fındık ve meyve vardı. Bir dünya meyve olmuş ama diyelim ki 3 ton elma olmaya başlamış. Çeşit çeşit ama 3 ton. İşte 1 ton erik olmuş. İçinden en güzelleri götürdük pazara. Hiçbir şey satamadık. Çünkü bende olan onda da var. Adam kendi bahçesindekini toplamamış ki gelip pazardan alsın. O zaman şeyi fark ettik. Yani bunun burada bir anlamı olmadığını, bunun eksikliğinin hissedildiği büyük şehirlerde ya da işte bu yöreye özgü demir elmanın bulunamadığı yerlerde bir anlamı olduğunu. Şimdi buradan şuna geliyoruz. Biz burada klasik çiftçilik yapmayı hayal etmedik ve yapamıyoruz da. Yani karşı köydeki Mehmet amca çiftçiliği benden daha iyi yapıyor. Sabahtan akşama kadar adam çalışıyor. Bizde o tempo yok. Hava ısındı mı vazgeçiyoruz. Hava biraz yağdı mı vazgeçiyoruz. Tehlikeli bir çalışma sistemi. Keyfimiz yoksa çalışmıyoruz. Yani zevk alarak yapmadığımız hiçbir işi yapmamaya karar verdik. Hani bir mutfağa girersen ben şu yemeği yapacağım diye girersin. Bakarsın malzemelere, o malzeme yok elinde. O yemeği yapamazsın. Biz konuya biraz farklı yaklaştık. Dedik ki biz şunu yapacağız diye değil. Elimizde ne var? Bu mutfakta malzeme olarak ne var? Hemen buraya hakim olan tepenin üstünde 460 dönüm askeri bir saha var. İlaçlama yapılmıyor, gübreleme yapılmıyor, tarım yapılmıyor. Ve su kaynaklarımızın tamamı oradaki kar ve yağmur suyundan besleniyor. Bizim çeşmelerden akan sularımızda klor yok. Çevremizdeki araziler terk edilmiş durumda. Yani fındık arazisiydi ya da başka bir şey ama sahipleri büyük şehirlerde ya da yaşlanmışlar artık bu bahçelerle ilgilenmiyor. Dolayısıyla buralarda tarım yapılmıyor. İlaç yok, zehir yok. İnsanların otobanın kenarında organik üretim yaptığını söylediği bir yerde bizim elimizde bir hazine var. İşte sen buraya gelirken ne dedin? Abi bu kadar kapalı bir havzadan geldim, geçtim yollardan falan. Onun içerisinde burayı nasıl buldunuz? Burası elimizdeydi yani. Zaten hazırdı vardı. bizde. Biz elimizdeki bu fırsatları öne çıkarttık. Çıkamazsın. Vuruyor oyunlar. Kaç tane vardı? 19. 19. Yarısı burada. Sen geri gel. Sen geri gel. Gittiler ya. Şimdi sen burada duracaksın. Eğer bu taraftan geçmek isteyen olursa bırakma. Tamam böyle. Tamam. Sen onları oraya doğru götür. Gel kafa karıştı. Geç. Hayır oraya değil. Hayır. Allah'ım geri dönüyor. Sen böyle gel. Böyle gel. Allah'ım. Böyle gel. Sen orada dur sadece. Dur. Ben buraya dönerken oraya gidiyorlar. Tamam şimdi bu tarafa doğru gel. Önüne doğru git. Önüne doğru git. Evet.
Gidemezsiniz zaten. Heh, gidiyorlar. Hemen kapıyı kapatalım. Görmeleri lazım. Hayır. Arkada sıkıştı. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Korkun. İçeri girin. Korkup içeri girin. Şimdi bakacağız buralarda bir anormallik var mı? Buralarda Saklamış olabilirler. evet saklanmış olabilirler. Yaparlar. Yapabilirler. Tamam. Şimdi Şimdi buna geldi en zoru. En çılgında çünkü. Siz zaten böyle kalacaksınız. sen de bana yardım etmek ister misin? Evet. Hayır çıkmayın. Çıkmayın. Ha bak aferin size. Alo yavrum. Korkutmak istemiyorum. Şuraya koyun. Şimdi sen şu köşeye geç. Orada dur. Şunları ben oraya götürmeye çalışıyorum. Tamam. Ben şimdi onlara geldim. Ha uç. Bunları bitmiş. Ben de bunlara bakayım suları bitmiş mi? Bu çoban iyi bir çoban. Siz bunu bırakın. Bu bayağı işime yarıyor benim. Çok kokuyor.